PSMX'e hoş geldiniz. Bu videomuzda bu şarjlı süpürgenin 10 kat daha güçlüsünü yapıyoruz. Bir yıl kadar önce AliExpress'te böyle bir süpürge vardı. Şarjlı ev süpürgesi. Çok da ucuzdu fiyatı. Alayım dedim, aldım. Yani çok bir şey beklemiyordum fiyat seviyesiyle birlikte. Ama çok pratik olduğunu fakat çok güçsüz olduğunu gördüm. Yani çok bir şey beklemediğim için güçsüz olmasına şaşırmadım. Bu güçsüz olması beni hani kullanmama engel oluyor bu cihazın. Ama hani fikir olarak böyle evde taşınabilen küçük bir süpürge olması, arabada mesela koltuk aralarını rahatça temizleyebilmesi çok pratik. Hatta atölyede masadaki kiri tozu alabiliyorum bununla. Ama çok zayıf olduğu için çok da şey olmuyor, çok da iş görmüyor. Onun için bunun nasıl daha iyisini yaparım diye düşündüm ve böyle daha iyisini daha güçlü çekebilen yine aynı mantıkta bir süpürge yapmaya karar verdik. Şimdi bunun içini göstereyim size. İçini açtığımızda aslında çok basit bir şey olduğunu görüyoruz. Zaten beklentimiz böyleydi ama bu kadar basitini de beklememiştim ben. İçini görünce şok yaşadım. Şöyle ki bir tane 18650 batarya, bir açma kapama tuşu ve şarj devresi aynı zamanda şuradan şarj oluyor. Bir tane oyuncak motoru, yani resmen DC fırçalı oyuncak motoru kullanmışlar ve ucuna bir pervane takaraktan bunu süpürge haline getirmişler. Cihazı çalıştırdığımızda ise şuradan kapatıp çalıştırabilirim. Deli gibi ses yapıyor. Ama buraya filtresiyle birlikte toz alma kısmını taktığımda doğru düzgün çekim yapmıyor. Yani bu filtreden havayı doğru düzgün çekemiyor. Yani çok fazla gürültü yapıyor. Çalışıyor deli gibi ama çekim gücü yok. Şimdi biz ne yaptık bunun üstüne? Şöyle bir şey oldu. Şans eseri AliExpress'te şöyle bir motor gördüm. Bu motor fırçasız bir motor. Bu robot süpürgelerde kullanılan vakum motoru. Bunun çok daha güçlü olabileceğini tahmin ettim ve bunu aldım. Bu sonuçta bizim robot süpürgelerimiz evleri süpürmede yeterli şey sağlıyor. Yeterli temizlik sağlıyor. Bundan da çok ümitliyim. Daha denemedik şeyi. Aynı zamanda böyle benzer ev tipi şarjlı süpürgelerde kullanılan Xiaomi'nin bir modelinin filtresinden edindim. Yine bu ikisini AliExpress'ten aldım. Bunları bir buçuk yıl, bir yıl mı? 6 aydır bir kenarda duruyor bunlar. Sıralarının gelmesini bekliyor açıkçası. Şimdi ne yapacağız? Burada 3 tane lityum iyon pilimiz var. 12 voltla çalıştıracağız motorumuzu. Bu lityum iyon pilleri bir batarya koruma devresi ve şarj devresiyle birleştireceğiz. Plastik parçalar tasarladım bu iş için. Sıfırdan yaptık yine bunları, bizim tasarımımız. Ve açıkçası şey konusunda, bu toleranslar konusunda çok ustalaşmışım. Bu parçalar çok güzel birbirine oturuyor. Ve adeta vida takmadan da iş görecek gibi duruyor ama vida kullanacağız sızdırmazlık için. Burada toz haznesini tasarladık. O diğer ürünle benzer bir toz haznesi yaptık. Burada bakın tırnaklar tasarladım. Ve bunların toleransları, bu tırnakların toleransları çok iyi oldu. Burada da yuvaları var. Burada toz haznesi ve filtremiz gelecek buraya. Bunu oturttuğum zaman, çevirdiğim zaman çok güzel birbirine oturuyor. Neredeyse sıfır toleransla yerine geçiyor ve çok sıkı da değil. Gerektiğinde de çıkartabiliyoruz. Onu da şöyle çevirip alabiliyoruz. Takayım. Burada da uç kısmını yaptık. Diğer süpürgede olduğu gibi sıkı geçme yerine oturuyor. Burada bu uç aparatı ile ilgili sizin farklı fikirleriniz varsa onu da tasarlamamız mümkün. Yorumlarda bize belirtirseniz şu şekilde bir uç yapsaydınız, şöyle bir şey olsaydı diye. Onların da videosu hazırlayıp tasarlayıp videosunu atabiliriz. Resim linkiniz olursa resimlerle ilgili onları da mail atabilirsiniz bize. Oradan bakıp aynısını yapıp bu projeye ekleyebiliriz. Kısa videosunu çekebiliriz. Burada da üstünde logomuzun yer aldığı alt kapağımız var. Şimdi
işimize girişelim. Şimdi montajımıza güç kısmıyla başlıyoruz süpürgemizin. 3 tane lityum iyon 18650 bataryamız var. Bunlar yüksek deşarj değerlerine sahip. Bakın 15C yazıyor burada. Bu da yüksek deşarj verebildiğini gösteriyor. Herhangi basit bir pille bu şey çalışmayacaktır süpürge. Gücü çok çekecektir. Bu 3 pilimizi seri olarak bağlayacağız. Yani şöyle bir konfigürasyon olacak. Buna pil yönetim devremizi bağlayacağız. Her bir kutbu bu karta bağlamış olacağız ve gücü girişini ve çıkışını şu iki pinden bu kart üzerinden alacağız. Buradan güç girişi ve çıkışını aldıktan sonra aynı şekilde bu şarj devremize bağlayacağız ve gücümüzü alıyor olacağız. Burada puntalama yöntemiyle bu parçaları birleştiriyor olacağız. Pilimizi bu kontrol yönetim devremize bağlıyor olacağız. Ancak bu modellerin aynı zamanda punto ile değil pil kutusunu da içerebilecek şekilde versiyonunu hazırladık. Yani bu plastik kutuların bakın burada bu puntalama ile pillerin bağımsız duracağı şekilde hazırlanmış durumda bu model. Fakat aynı modelin şu kısmı biraz daha uzun, biraz daha geniş ve daha yüksek olan pil kutusuyla da yapabileceğiniz şeklini hazırladık. Yani bu modeli siz de bu projeyi yapmak isterseniz illa puntalama yapmanıza gerek yok. Direkt pil kutusuyla da kullanabiliyorsunuz. Açıklamalarda her zaman olduğu gibi tüm parçaların malzeme listesi, model dosyaları mevcut. Aynı model dosyalarına link mevcut. Aynı zamanda parça listesinde opsiyonel olaraktan pil kutusunu da koyduk. Şimdi pil puntalama işlemine geçiyorum. Burada pil puntalama cihazı ile ilgili bunları açıkladığım bir önceki videomuz var. O videomuzu açıklamalarda linki vardır. Oradan izleyebilirsiniz. Burada detaylarını anlatmayacağım şimdi. Sadece işlemi hızlıca yapıp geçeceğiz. Şimdi şöyle bir aparatım var. Bu aparata pilleri rahat puntalama için pillerimi yerleştiriyorum. Artı yukarıda, eksi yukarıda, artı burada. Buradan artı kutbumu alacağım. Şu uçtan da eksi çıkışımı alacağım. Onun için buraya bir bağlantı koyacağım. Alt tarafta da şuradan bir bağlantı atacağım. Şimdi pillerimizi puntaladık. Şu fazla şeridi çıkar. Atacağım. Evet. Artı, ara pil ve eksi. Şimdi şöyle rahat tutabilmek için kapağı yerleştirdim. Kartımızı aldım. Şöyle bu tarafından değil. Şöyle şu tarafından. Şimdi artı yukarıda. Burada da şöyle koyduğumuz zaman pilimizi, kartımızı artı ve eksi tuttu yerlere. Şimdi BMS modülümüzü pillerimize monte ettik. Pillerimizi seri bağladık. Gördüğünüz gibi buradan artıyla başlıyor. Arka tarafta diğer pile geçiyor. Buradan diğer pile geçiyor. Buradan da eksi kutbumuzu alıyoruz. BMS pil yönetim modülümüze B artı B eksi yani burası 0, burası da 12.6 volt maksimum diye düşünebiliriz. Bağlı. Aynı zamanda bu ara noktalardan bağlılar. Bu şekilde BMS modülü her bir pilin voltajını ayrı ayrı takip edebiliyor. Bu sayede işte 4.2 voltun çok üstüne çıkmasını herhangi bir pilin, herhangi bir bataryanın toplamda bakmıyor sadece. Bütün pillere bakıyor. Herhangi bir bataryanın 3 voltun çok altına düşmesini engelliyor. Öyle bir durum algılarsa bu yönetim modülü dışarı verdiği gücü kesiyor. Şimdi bakacak olursak deminki videomuzun başında yani bunları puntalamadan biz aslında bu pilleri kontrol etmiştik. Seri bir batarya paketi oluşturmadan önce kesinlikle her bir pilin voltajını kontrol etmeniz gerek. Burada 3.8 volt ölçüyoruz. Bu da 3.8. Burada da 3.8 793 yani binde 5 oranında fark var. Yani bu 3 bataryanın voltajlarının birbirine çok yakın olması hatta eşit olması gerekiyor. Bizimkiler de öyle. Şuradan bakacak olursak da işlem sonucunu 3'ünü bağladıktan sonra çıkışımız çalışıyor mu? Evet buradan da 11.4 voltu alabiliyoruz. Şu an her şey çalışıyor gözüküyor.
şarj devremizi hazırlayacağız. Bu şarj devresini blower videomuzda da kullanmıştık. Blower videomuzda bu 2S, yani 2 tane pil kullandığımız için üstüne bir modifikasyon yapmamıza gerek olmamıştı. Battery artı, battery eksi ve şu ortadaki pini kullanmıştık. Ve 2 pil kullandığımızda 2S bir batarya paketini şarj ettiğimizde bu şarj devresi aynı zamanda pillerin voltajını balanslıyordu. Eşit voltajlarda kalmasını sağlıyordu. Fakat bu şarj devresini 3S bataryalarda da kullanabiliyoruz. 3S bataryalarda balans yapma özelliği çalışmıyor. Yapacağımız işlem şu. Bakın şurada küçücük bir direnç var. Bunu şu an göremiyorsunuzdur ama bu direnci söküyor olacağız ve şuradaki pede bir lehim damlatıp pedi kısa devre yapıyor olacağız. Bu işlem için, o direnci sökmek için bir tane minyatür bir sıcak tablo kullanacağız. Sıcak tablo bizim kartımızı ısıtacak ve ısıtınca, lehimler bırakınca cımbızda o direnci buradan alıyor olacağız. Tabii o direnç minnacık olduğu için burada mikroskop kullanmamız gerekecek. İşlemleri mikroskop altında yapacağız. Başarılı olursak size mikroskop altındaki görüntüleri de ekliyor olacağız videoya. Az önce çektiğimiz mikroskop altında çektiğimiz görüntüler kaybolmuş. Onun için size ne yaptığımızı gösteriyorum mikroskop altında. Bakın şurada cımbızın ucundaki direncimiz var. Bakın bu direnç şuradaydı ve biz bunu sıcak tablo üstünde tabloyu ısıttıktan sonra bunu bu mikroskop altında bunu buradan aldık. Bu direnci ve şu buradaki pedlere bir lehim damlası yerleştirerekten bunlara kısa devre yaptık. Yaptığımız işlem buydu toplamında. Şimdi şarj devremiz hazır. Buradaki bu lehim işlemlerini mikroskop altında ya da büyüteç altında yapamam derseniz bunun hazır 3S'e göre bu direnci sökük ve burası kısa devre yapılmış olarak halde satılmışları da var. İsterseniz 3S için olanı alırsınız. O zaman bunlarla uğraşmazsınız. Şimdi bataryamız hazır. Batarya paketimiz hazır. Pil şarj devremiz hazır. Bunlar nasıl yerleşecek? İşte batarya devremiz şu şekilde buraya gelecek. Buraya da şarj devremiz gelecek. Şimdi bunların kablolamasını yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda motorun da bağlantısı olacak. Burada kablo boyu belirliyorum. Yaklaşık şu kadar alacağım. Aynı zamanda motorumuz şuraya gelecek. Motorumuzun kablolarını buradan sökmeyeceğim. Sadece ucuna ekleme yapacağım. Buraya tekrardan lehim yapması zor geldi açıkçası. Bu uçlarına kablo ekleyeceğim. Kalın bir kablo olması gerek. Burada 0.22 incecik kabloları kullanamıyorsunuz. Çok akım geçecek. Şöyle fazla şöyle bir şey şuradan geleceğim. Şöyle bir şey eklesem yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, bayağı sağlam olmuş gibi duruyor lehimlerimiz. Sonuçta batarya paketimiz, her şeyimiz hazır. Şu an belki çalıştırabiliriz bile. Şu an çalıştırmayı deneyelim bir. Evet, her şey yolunda gözüküyor. Bu pil paketimiz hazır. Bağlantılar da tamamlandı. Şarj devresi, motor, her şey bağlı durumda. Sadece kutusunun içine yerleşmesi kaldı. Bu cihazın puntolı pil paketiyle değil de pil kutusuyla yapılmış bir versiyonunun montajını görmek isterseniz yorumlarda belirtirseniz bu videoyu da çekebiliriz. Şimdi kutuya yerleştirme vakti geldi. Setup'ımız değişti. Bakın O-ringimizi sıcak suya koyduk. Yumuşasın ve daha rahat bize çalışma imkanı sağlasın diye. Motorun üstüne geçiyor ama burada sıkışması gerekiyor şu kısımda. Yayılması, o sıcak olursa daha rahat olacak, yumuşamış olacak.
Şimdi motorumuzu yerine yerleştireceğiz ama önce O-ring'i motora takıyoruz. Evet. O-ring yerini aldı. Motorumuz şurada, arkasında bir kare kısım var. Motorun arkası da kare. Gördüğünüz gibi burada da bir kare kısım var. O da motor çalıştığı zaman içeride dönmemesini sağlayacak. Böyle o ikisini, evet, geçirmem gerekiyor. Geçti. Gördüğünüz gibi O-ring bu arada sıkışıp havanın geçmemesini sağlayacak. O-ring'i kullanmak tabii opsiyonel. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın, ama O-ring kullandığınız zaman burada hava yalıtımı sağladığımız zaman motorun arkası ve önü arasında motor daha güçlü vakum yapacak. Çünkü buradan çektiği hava buradan gönderdiği hava olmayacak. Taze hava çekiyor olacağı için buradaki vakum gücü artacak. Anahtarımızı yerine yerleştiriyoruz. Şarj devremizi vidalayacağız. Evet, kabloları daha kısa yapabilirmişim. Ama içeride bol bol yerimiz var. Evet, gördüğünüz gibi gövde parçaları yerine oturdu. Fakat tabii burada vidalamadan biz bu O-ring'i sıkıştıramayız. Onun için vidalayacağız. Ve o kısımda bayağı bir güç gerektireceği için biraz uzunca bir vida tercih edeceğim. Bakayım. Şimdi 5 vidamızı tutturduk. Şimdi de alt kapağımızı kapatacağız. Her zaman böyle plastik parçalarda şarjlı matkapla sonuna kadar sıkmayıp son kısmını elle yapmakta fayda var. Çünkü plastiği sıyırıp atabilir şarjlı matkabın gücü. Evet. Filtremizi yerleştiriyoruz. Ve hazır. Şimdi ortalığı topladım. Tekrardan göstereceğim. Buraya düğmeye uzun süre basınca çalışmaya başlıyor. Bir kez daha basınca tam güç çalışıyor. İlk önce yarım güç çalışıyor. Sonra tekrar bastığımda da duruyor. Buna göre dünyalar kadar fark var. Sesimden anlaşılıyor güç olarak. Şöyle bir naylonu buna çektirdiğimizde bir de buna çektirelim. Şimdi bu naylonun içine biraz ağırlık koymak istiyorum. Şimdi biz süpürgenin performansından çok memnunuz. Bu süpürgeyle arasında dağlar kadar fark var. Yani karşılaştırma yapılamayacak kadar neredeyse. Bakın burada bir torbamız var. İçinde 280 gram ağırlığında işte cıvata var. Süpürgemizi çalıştırıyoruz. 180 gramı hiç sorun olmadan kaldırdı. Elimizdeki diğer cıvataları ve somunları da içine ekleyeceğim. Bakalım hani limitini aşabilecek miyiz? Bundan sonra da daha fazla denemeyeceğim. Yarım saattir biz bununla uğraşıyoruz. Bunu limitini aşacağız diye. 440 gram geldi. Yani bunu da kaldırdı. Bunda ise boşaltıyorum torbayı. Böyle 3 tane bıraktım içine.
Aldı. ...70 gramla 440 gram, neredeyse 7 kat daha güçlü. 440 gramı da kaldırdı. Kaldıramadığı noktaya erişemedik. Yani 10 kat daha güçlü diyebiliriz. Yani arada dağlar kadar fark var. Bu videomuzda bu şarjlı el süpürgesinin daha kuvvetli, daha güçlü olanını yaptık. Biz performansından çok memnun kaldık. Şarjlı el süpürgesi çok işe yarıyor. Ancak güçsüz kalıyordu. Bu neredeyse 10 kat daha güçlü diğerinden. Yapması da kolaydı, bağlantıları kolaydı. Biz çok memnun kaldık. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum bu videoyu. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenip abone olup zili açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.